Herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Globecast'a hoş geldiniz. Bugün ekosistemlerin yeniden canlandırılması, biyoçeşitliliğin gıda güvenliği açısından önemi, GDO'ların rolü ve çevre kirliliği etkileri üzerine konuşacağız. Ayrıca 2020 Avustralya orman yangınlarının biyoçeşitliliğe etkisini ve gelecekte gıda kıtlığını önlemek için neler yapabileceğimizi ele alacağız. Biz bugün burada 4 kişiyiz. Ben Toprak, karşımda Hale var, sağımda Egehan, sonunda da Murat var. O zaman önce Hale senle başlayalım. Ekosistem nedir ve biyoçeşitlilik nereden önemlidir? Merhaba Toprak. Ekosistem canlı ve cansız varlıkların etkileşim içinde olduğu bir doğal sistemdir. Toprak, su, hava ve canlı organizmalar bir denge içinde çalışır. Ekosistemin yeniden canlandırılması, tahrip olmuş alanların restorasyonu anlamına gelir ve bu biyoçeşitliliği artırarak gıda üretiminin sürdürülebilirliğini sağlar. Biyoçeşitlilik, farklı bitki ve hayvan türlerinin varlığı sayesinde ekosistemin dayanıklılığını artırır, toprak verimliliğini korur ve zararlarla mücadeleye yardımcı olur. Murat, GDO'lar ve biyoteknoloji gıda üretiminde nasıl bir rol oynuyor? Evet, hepimizin bildiği genetiği değiştirilmiş organizmalar, bitkilerin verimliliğini arttırmak ve hastalıklara karşı direnç kazandırmak için genetik mühendislik kullanarak geliştirilir. Örneğin, kuraklığa dayanıklı mısır veya haşerelere karşı dirençli pamuk gibi ürünler tarımda verimliliği arttırır. Ancak GDO'ların uzun vadeli etkileri hala tartışılmalı. Ekosistemde biyolojik dengeyi bozma riski taşıdığı gibi insan sağlığı üzerindeki etkileri de araştırılmaya devam ediyor. GDO'ların gıda üretiminin üzerindeki rolünü gördük. Peki Egehan, çevre kirliliğinin gıda üretimi ve ekosistem üzerindeki etkileri nelerdir? Evet, güzel bir noktaya değindin. Toprak, hava ve su kirliliği tarımsal verimliliği ciddi şekilde etkiler. Ayrıca kimyasal gübreler ve pestisitler bozarak mikroorganizmaları öldürür. Hava kirliliği bitkilerin fotosentezini engellerken su kirliliği sulama kaynaklarını kirletir. Bu zararları azaltmak için organik tarım yöntemlerine geçiş yapmak, su kaynaklarını korumak ve yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak gerekmektedir. Peki hepinizin bildiği gibi 2020'de Avustralya'da orman yangınları gerçekleşti. Peki Toprak, sence bunun biyoçeşitliliğe etkisi ve ekosistemin toparlanması nasıl sağlandı? Evet, şimdi Avustralya'da bu yangınlar çok devasa bir şekilde meydana geldi ve uzun bir süre devam etti. Avustralya meydana gelen devasa orman yangınları yaklaşık 3 milyar hayvanın yaşam alanını yok etti. Bununla kalmayıp bitki örtüsü tahrip oldu ve ekosistem dengesi çok büyük bir ölçüde sarsıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında yerel bitki türleri yeniden dikildi, hayvanlar için koruma alanları oluşturuldu ve yangın sonrası toprak rehabilitasyonu sağlandı. Uzun vadeli çözüm için iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir tarım uygulamaları büyük bir önem taşıyor. Evet, o zaman kapanışa geldik. Bugün ekosistemlerin korunmasının gıda güvenliği için ne kadar hayati olduğunu ve çevre kirliliği ile GDO'ların ekosistem üzerindeki etkilerini inceledik. Ayrıca Avustralya yangınlarının biyoçeşitliliğe etkisini ve restorasyon çalışmalarını öğrendik. Gelecekte gıda kıtlığını önlemek için doğaya saygılı politikalar benimsemek zorundayız. Bir sonraki Globecast'te görüşmek üzere. Bye bye.